Gregor Samsa, bir sabah bunaltıcı düşlerden uyandığında, yatağında dev bir böceğe dönüşmüş buldu kendini. Ve bazen en büyük değişimler, hayatın en sıradan sabahında en sessiz şekilde kapımızı çalar. Franz Kafka'nın Dönüşüm, işte bu cümleyle başlar. Ama bu videoda, Gregor'un nasıl böceğe dönüştüğünü ya da sonra neler olduğunu özetlemeyeceğiz. Bizi ilgilendiren soru başka. Bir insan, akıl almaz bir felaketle karşılaştığında ilk neyi düşünür? Hayatını, sevdiklerini, varoluşun anlamını mı? Gregor Samsa için cevap daha basit. İşe geç kalmayı, treni kaçırmayı, patronunun ona ne kadar kızacağını. Kitabın asıl dehşeti, Gregor'un bir böceğe dönüşmesi değil. Asıl dehşet, dev bir böceğe dönüştüğü sabah bile aklına gelen ilk şeyin, sevmediği işi ve ödemesi gereken borçlar olmasıdır. Bu, bir canavarın hikayesi değil. Bu, modern hayatın angaryası altında ruhu çoktan bir piyon haline gelmiş bir insanın, bedeni de bu yabancılaşmaya teslim olduğunda bile, zihninin hala sistemin çarkları arasında dönmeye devam etmesinin hikayesidir. Kafka bize daha ilk sayfada şunu söyler: seni insan yapan şey bilincin ya da bedenin değil, sistem içindeki işlevindir. İşlevini yitirdiğin an, insanlığını da yitirirsin. Bu fikrin köklerini anlamak için, yazıldığı yere, 20. yüzyılın başına Prag'a gitmemiz gerek. Franz Kafka, bir sigorta şirketinde çalışan, gün boyu iş kazası raporları okuyan bir memurdu. Bireyin, bürokrasinin devasa ve kişiliksiz yapısı içinde nasıl bir rakama, bir dosyaya, bir vakaya dönüştüğünü her gün görüyordu. İnsanların en trajik anlarının, soğuk ve mesafeli bir dille yazılmış raporlara sığdırılmasına tanıktı. Dönüşüm, işte bu dünyanın bir kabus alegorisidir. Gregor'un kaygıları, Kafka'nın kendi kaygılarıdır. Anlamını yitirmiş bir işin ve ailenin ekonomik beklentilerinin ruhu nasıl yavaş yavaş tükettiğinin bir portresidir. Peki Gregor'u asıl hapseden şey odası mı, yoksa ailesinin ona biçtiği rol mü? Dönüşümden önce Gregor zaten bir mahkumdu. Pazarlamacı olarak çalıştığı işten nefret ediyordu. Sürekli seyahat ediyor, doğru dürüst bir sosyal hayatı veya arkadaşı olmadan yaşıyordu. Bütün bu katlanışın tek bir sebebi vardı. Babasının 5 yıl önce iflas eden işinin borçlarını ödemek ve ailenin geçimini sağlamak. O, bir evlat ya da bir kardeşten önce ailenin gelir kapısıydı. Bir sevgi nesnesi değil, bir fayda aracıydı. Dolayısıyla böceğe dönüşümü, onun bu durumunu sadece fiziksel olarak görünür kılar. Önceden aileyi geçindiren bir makineydi, şimdi ise odasında kapalı kalmış işlevsiz bir et parçasıdır. Ailesinin ona olan tavrı da bu işlev kaybıyla paralel olarak değişir. Başlangıçta bir şok ve endişe vardır. Özellikle kız kardeşi Grete ona yiyecek getirir, odasını temizler. Ama bu şefkat bile saf değildir. Grete, Gregor'un bakımı üzerinden aile içinde yeni bir rol, yeni bir önem kazanır. O artık küçük kız değil, ailenin bu krizi yöneten, sorumlu bireyidir. Fakat bu rol bir yüke dönüştüğünde, Gregor'a olan sabrı da tükenir. Onun varlığı, ailenin ekonomik düzenini ve sosyal normalliğini tehdit etmeye başladığında, Grete'nin kendisi, bu canavardan kurtulmalıyız diyen ilk kişi olur. Kafka, sevgi ve minnet gibi kutsal saydığımız duyguların, ekonomik fayda ortadan kalktığında ne kadar kolayca buharlaşabildiğini acımasızca gösterir. Aile bağları, aslında gizli bir çıkar sözleşmesinden mi ibarettir? Bu kitap bu soruyu zihnimize bir zehir gibi damlatır. Ama bir böcek için fazlasıyla inatçı değil mi? Neden basitçe ölüp gitmiyor? Gregor, haftalarca odasında kilitli kalır, çürümüş yemek artıklarıyla beslenir, ailesi tarafından tiksintiyle karşılanır. Mantıken, bu sefil varoluşa bir an önce son vermesi beklenir. Ama o, inatla yaşamaya devam eder. Çünkü bedeni bir böceğe dönüşse de, bilinci bir insan olarak kalmıştır. İşte asıl trajedi budur. O hala ailesini kapı aralığından izler. Onların konuşmalarını dinler, geçmişteki güzel günleri hatırlar. Annesi ve kız kardeşi odasındaki mobilyaları, yani onun geçmişini, anılarını boşaltmaya çalıştığında paniğe kapılır. Duvarında asılı, kürk mantolu kadın resmine yapışır. Çünkü o resim, onun insani zevklerinin, kimliğinin son kalıntısıdır. En dokunaklı anlardan birinde, kız kardeşi Grete'nin keman çalışını duyar. Müzik onu o kadar derinden etkiler ki, bu uğurda ailesine görünme riskini göze alarak salona doğru sürünür. O anda tek istediği, kız kardeşine müziğinin ne kadar değerli olduğunu, onu ne kadar takdir ettiğini gösterebilmektir. O, yemek ya da özgürlük değil, insani bir bağ, bir anlayış anı arzular. Gregor'un ölümü reddetmesi, en korkunç koşullar altında bile insanın anlam, güzellik ve bağ kurma arayışından vazgeçmemesidir. O, bir böcek gibi yaşamayı değil,
bir insan gibi hissetmeye devam etmeyi seçmiştir. Ve bu seçim, onun cehennemidir. Çünkü hissettiklerini ve düşündüklerini kimseye anlatamaz. Varlığının en derinindeki o insani öz iğrenç bir kabuğun içine sonsuza dek hapsolmuştur. Gregor'un bu durumu, bugün bizim yaşadığımız yabancılaşmadan o kadar da uzak değil. Belki bir sabah dev bir böcek olarak uyanmıyoruz. Ama kaçımız kendimizi bir performans metriği, bir verimlilik hedefi, bir proje teslim tarihi olarak hissetmiyoruz. Kaçımız hasta yatağında yatarken bile açıp, iş maillerine bakma zorunluluğu hissetmiyor. Sistem Gregor'u nasıl bir pazarlamacı olarak kodladıysa, bizi de bir çalışan, bir tüketici, bir kullanıcı olarak kodluyor. Ve bu rolün dışına çıktığımız, fayda üretmediğimiz anlarda, görünmezleştiğimizi, bir yük olarak algılandığımızı hissederiz. Gregor'un ölmemek için direnmesi, bizim de bu rollere sıkıştırılmış hayatlarımızın içinde, bir keman sesinde, güzel bir filmde, bir dost sohbetinde, kendi insanlığımıza tutunma çabamızdır. Bizi bir nesneye, bir fonksiyona indirgeyen her şeye karşı, ben bundan daha fazlasıyım deme inadıdır. Gregor'un trajedisi bu inadın ne kadar yalnız ve beyhude olabildiğini göstermesidir. Kitabın sonunda Gregor ölür ve ailesi rahat bir nefes alır. Babası, annesi ve kız kardeşi, sanki üzerlerinden büyük bir yük kalkmış gibi, o günü tatil ilan ederler ve şehrin dışına gezmeye giderler. Gelecek için umut dolu planlar yaparlar. Kız kardeşleri, Grete'nin ne kadar serpildiğini, artık ona iyi bir koca bulma vaktinin geldiğini düşünürler. Gregor'un ölümü, onlar için bir trajedinin sonu değil, yeni bir hayatın başlangıcıdır. Onun varlığı boyunca sorguladıkları her şey, o öldüğü an netleşir. Sorun oydu ve sorun artık yok. Onlar için çizgiler belirginleşmiştir. Peki ya bizim için? Aile sevgisi sandığımız şeyin ne kadarının çıkar ilişkisi olduğunu, bir insanın değerinin ne kadar kolayca faydasına endekslendiğini görürüz. Ve en rahatsız edici soruyla baş başa kalırız. Hikayedeki asıl canavar kim? Varlığını kimseye anlatamayan Gregor mu, yoksa ondan kurtuldukları için Tanrı, ya şükreden ve hayatlarına neşeyle devam eden ailesi mi? Ve çizgiler biraz daha bulanıklaştı.